Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün haber ana sayfası projemizin ikinci ve son bölümünü kodluyoruz. Projeye geçmeden önce sizlerden bu sefer 2 tane soruya cevap vermenizi isteyeceğim. Bildiğiniz gibi şu ana kadarki projelerimizde en düşük, en başlangıç seviyesinden başladık ve gitgide seviyeyi yükselttik. Ancak bunları yaparken herhangi bir kütüphane veya framework kullanmadık. Hem CSS tarafında hem de JavaScript tarafında. Şimdi ilk soruma geleyim. JavaScript tarafında Vue.js ile mi devam edelim, React ile mi devam edelim? Ben Vue.js ile devam etme taraftarıyım çünkü başlangıç seviyesinden sonraki adım olarak geçirebilecek öğrenme eğrisi en güzel, en tatlı frameworklerden biri ve bana göre şu anda piyasadaki en iyi JavaScript framework'üdür kendileri. Ancak React ile devam etmemizi isterseniz de bunu mutlaka belirtin. Çünkü ikisine de eşit derecede hakimim. İkisiyle de projeleri eşit olarak kodlayabilirim. Bir sonraki sorum ise CSS ile ilgili. Bildiğiniz gibi şu ana kadar CSS'te vanilyalı CSS yazdık. Hiçbir şey kullanmadık. CSS tarafında da Tailwind ile mi devam edelim yoksa yine yaptığımız gibi düz CSS mi yazalım? Bu iki sorunun mutlaka cevabını, ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz yorumlarda belirtin. Bu benim için çok önemli. Ona göre bir sonraki projeleri şekillendireceğim. Hadi şimdi projemize devam edelim. Evet, şimdi öncelikle nerede kaldığımıza bir bakalım. Geçen sefer şuradaki navbar kısmını halletmiştik. Altındaki şu hero kısmını halletmiştik. Ve bugün de şuradaki kart yapısını halledeceğiz. Ve ardından tasarımımızı responsive bir şekilde kodlayıp bütün öğelerin alt alta gelmesini sağlayacağız. Ardından da buraya geleceğiz ve şurada gördüğünüz mobil menüyü birlikte JavaScript'te de devreye sokup halledeceğiz. Evet, şimdi dönelim kart yapımıza. Bunları bir geri alayım. Şimdi burada neyimiz var? Cards olarak tanımlamıştık. HTML'de birazdan bakarız tekrar. Öncelikle şunları bir yan yana almamız gerekiyor. Ardından da şu içindeki resmi ve content'i de yine kendi arasında hizalamamız gerekecek. Dönelim HTML'imizi bir inceleyelim. Buraya geldim. Şöyle aşağılara inelim. Bakın section cards açmıştık. Burada her bir karta article tag'i vermiştik. Burada da her bir kartı article tag'i kart klasıyla temsil ediyor. Şimdi önce en dış katmandan başlayalım. Cards klasını kullanacağız. CSS'imize gelelim. Yeni bir bileşen oluşturalım. Cards.css dedik. Buraya da layer components dedik ve buraya cards olarak yazmaya başlayacağız. Tabii ki bunu da import etmemiz gerekiyor. Kendisi önerdi. Çok güzel. Bunu böyle bir yeniledik. Şimdi cards.css'imize geldim. Cards'ın içine display, bunu grid ile mi yapalım, flex ile mi? Hadi grid ile yapalım. Display grid template columns repeat auto fit diyelim. Şimdi güzel bir grid kullanımı göstereceğim size tekrar. Hiçbir media query yazmadan doğrudan responsive bir yapı elde edeceğiz. Burada kendisi tamamladı 300 piksel diye bir bakalım. Buradaki kartlarımız ne kadarmış? 350 piksel. Hemen buraya gelelim. Bunu 350 piksel yapalım ama zaten bunu büyük ihtimalle değiştirmemiz gerekebilir çünkü gap de vereceğiz. Ona hemen bakarız. İki kartımızın arasındaki kırmızı çizgileri bir geri alayım. İki kartımızın arasındaki gap 30'muş. Tamam. Buraya geldim. Gap TP 30 dedim. Tamamdır. Şimdi bir kontrol edelim. Böyle bir sayfamızı yenileyelim. Şu anda sayfa genişliğine göre 2'ye ayırmış durumda ve burada 3'e ayırdı. Şeyi görüyor musunuz? Bakın şurada yine bir genişleme oluyor. Biz bu navbar'ı ve hero'yu ne yapmıştık? Utility CSS'e verdiğimiz container'la hizalamıştık. Hemen geliyoruz index HTML'imize. Buradaki section cars'ın yanına container klasını veriyorum. Evet, şu anda bakın hepsi yan yana güzel bir şekilde hizalanmış oldu. Bakın tarayıcıyı daraltıyorum. 2'ye düştü. Biraz daha daraltıyorum ve bakın hepsini alt alta aldı. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Bu arada şey halledelim. Şurada görüyor musunuz? Bakın tarayıcının kenarlarına yapışmış durumda. Şu genişliğin altına geldiği zaman yapışmaya başlıyor. Şimdi şurada container klasımıza gelelim. Burada da media max width padding inline, buraya bir SP16 yani bir remi verelim. Şimdi bakalım. Evet, gayet güzel oldu. Bakın artık kenara yapışmıyor. Şurası zaten sorun yok. 1110 pikseldi ya zaten şu konteynerlarımız. Şuraya vermiştik. 1150'nin altına geldiğimizde de harika. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Cards klasımızda kartlarımızı hizaladık. Şimdi cards'ın altında hangi klasa iniyoruz? Kart klasına buraya da geldik. Display. Burayı flex ile yapalım. Daha basit bir yapı zaten. Display flex dedim. Evet, yan yana aldık. Gap. Bakalım hemen gap'imiz neymiş? Resmimiz ve content'imiz arası 24. Gap dedik. SP 24. Bunu buraya verdik. Şöyle bir yenileyelim. Araları açıldı. Çok güzel. Şimdilik bu böyle kalsın. Kartın içindeyim. Kart klasının dışına çıkmıyorum. Mavi parantezlerin içindeyim. Index.html'imize geldim. Kart klasının altında resmimizi vermiştik. Ardından da kart content, sonra kart content'ten sonra P'miz var. Kart content sonrasında P. Geldim. Buraya kart content dedik. Bunun içine şimdi şu anda bir şey yazmıyoruz. Buraya geldim. Bunun içine de buradaki P'ye bir class vermemişiz. Buraya bir class verelim. Hatta buradaki bu P'leri span olarak da yazabilirdik. O da doğru bir kullanım. Onu yapalım. Değiştirelim hemen. Tamamdır. Burada kart content'in içine kart content'in altındaki span olarak da seçiciyi verebiliriz ama daha spesifik olmak her zaman iyidir. Buraya class verelim. Kart number diyelim. Güzel. Bu class'ı da
da diğer bölümlere de burada gelip ekleyelim. Şuna ekledim. Şuna da ekledim. Tamam, harika. Şimdi Figma tasarımımıza bir dönelim. Burada kart number'ımıza hangi stilleri verecekmişiz? Font size 32. Bold olacak font weight'imiz ve rengimiz de şu silver rengi olacak. Kopyaladım. Gelelim. Color dedik. Bunu şuraya yapıştıralım. Sayfamızı yeniledik. Font size'ımız FS 32 olacak. Bunu verdik ve font weight'imiz de 700 olacak. Bunu şöyle yenileyelim. Harika. Bunun stilini verdik. Şimdi bir aşağı inelim. Bir aşağıda da buradaki başlığımız var. Buradaki başlığımızın hemen stillerine bakalım. 18'e 24 extra bold ve en koyu rengimizi vereceğiz. Kart number'ın dışına çıktım. Burada da kart title dedim. Color CLR Dark Blue. Font size'ımız FS 18. Güzel. Font weight de FV 800 olarak bunu da verdik. Şöyle bir yenileyelim. Başlığımızın rengi de düzelmiş oldu. Şimdi burada bir boşluk vereceğiz. Bakalım burada neyimiz var? Yukarıdan 12, aşağıdan 9 diyor ama bu line height'tan dolayı biliyorsunuz 8 vereceğiz. Buraya geldim. Margin block diyelim. SP 12 ve SP 8 olarak yenilediğimiz zaman tamamdır. Boşluğumuzu da verdik. Şimdi burada şu kısma description'a herhangi bir stil vermeyeceğiz. Çünkü bunu zaten base.css'e tanımlamıştık paragrafın içine. Çünkü burada ve şurada da kullanıldığı için genel bir class vermiştik. Şu anda zaten orası otomatikman doğru olarak devam ediyor. Şimdi neyimiz kaldı? Hover ettiğimiz zaman bakalım Figma tasarımımıza. Burada rengimizin mouse'la üzerine geldiğimizde kırmızı olması gerekiyor. Buraya geldim. Evet, burada neyimiz vardı? Bakın Card Title'ın içinde Card Link'imiz vardı. Card Title'ın içinde hemen geliyorum. Card Link diyoruz. Önce bir hover'ımızı verelim. Buraya hover color red. Tamam. Bakalım oldu mu? Mouse'la üzerine geldiğimizde yanıyor. Çok güzel. Ama bu hemen yanmasın. Şuraya geldim. Şöyle bir transition diyelim. Color 0.3 saniye. Yenileyelim. Güzel. Şimdi bakın böyle küçük yazılardaki hover efektlerinde mouse'la hiçbir sıkıntı yok. Ancak kullanıcı mobilde parmaklarıyla buraya tıklamakta şu anda zorlanabilir. Neden? Çünkü tıklayabileceği tek alan, bakın görüyor musunuz? Tıklayabileceği tek alan şu yazı. Bakın mouse'u getiriyorum. G'ye geldiğim anda, G'nin kuyruğuna geldiğim anda yanmaya başlıyor. Burada da şöyle bir kullanıcı deneyimi iyileştirmesi yapabiliriz. Bakın şimdi buradaki margin bloku kaldıralım. Gelelim burada card link'in içine padding blok olarak verelim. Bakın verdik ama bunu verdiğimiz anda boşluklarımızı kaybettik. Neden? Çünkü A tag'i normalde default olarak şöyle göstereyim. A tag'i default olarak display inline'dır. Hemen bulalım şuradan listeden. Bakın display inline görüyor musunuz? Inline elementler dikeylemesine verilen marginleri, paddingleri kabul etmez. Width'leri, genişlikleri zaten hiç kabul etmez. Bunun için de şunu yapıyoruz. Base.css'imize geldik. Bakın burada A tag'imiz vardı. Şu tanımlamaları vermiştik. Buraya da hemen geliyoruz. Display inline block diyoruz. Bakın şimdi yenileyelim. Tamamdır. Bütün boşluklar tekrar geri geldi. Peki şu anda biz ne kazanmış olduk bunu yaparak? Bakın artık mouse'uma dikkat edin. G'ye gelmeyeceğim. Bakın şimdi. Bakın daha G'ye gelmedim. Ama ne oldu? Yanmaya başladı. Yani bunu artık mobildeki bir kullanıcı küçücük bir ekranda bile çok rahatlıkla linkimize tıklayabilir. Bunu şurada yapmamıza gerek yok. Buradaki yazılar büyük ama burada 18 piksele gelmiş bir başlık var. Burada da böyle bir iyileştirmeyi bakın buraya da bakalım. Görüyor musunuz? Bakın daha yazıya gelmedim ama artık burası clickable, tıklanabilir bölge olarak işleniyor. Bu da çok iyidir kullanıcı deneyimi açısından. Bu işte kodlamayı yaparken frontend geliştirici olarak sizin dikkat etmeniz gereken nüanslar bunlar. Bunu da yeri gelmişken göstermiş olduk. Tamamdır. Devam edelim. Şöyle bir ekranımızı genişletelim. Hepsi yan yana oturuyor. Ekranımızı daraltmaya başladık. Bakın 2'liye geldi, 3'lüye geldi. Tek bir medya query'si bile yazmadık ancak tamamen responsive bir yapı elde etmiş olduk. Bu da tamamen CSS Grid'in hüneridir. CSS Grid'i mutlaka detaylı bir şekilde öğrenin. Ben zaten çok sık kullanıyorum. Görmüşsünüzdür projelerde. İleride de kullanmaya zaten devam edeceğim. Şimdi bunu şöyle bir açtık. Tasarımımızda burada şunu yaptığımızda sarı yanması gerekiyor. Bir de şu butona geldiğimizde bunun da renginin siyah dönmesi gerekiyor. Bunu da siz kendiniz yapın. Bu da size ufak bir challenge olsun. Şu kısmı yaptık. Bunların yanmasını ve şunları yaptık. Şunları geçen seferki videoda yapmayı unutmuşuz. Şimdi onunla uğraşmayalım. Zaten nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz. Şimdi gelelim ekranımızı şöyle bir mobil versiyonu alalım. Buradan neyi seçelim? Tamam, iPhone 12 13'ü seçelim. Şunu kapatalım. Şimdi şuradaki yapımızı zaten hallettik. Burada herhangi bir responsive müdahaleye gerek yok. Ancak farkında mısınız? Burada bu bitiyor bir anda. Bunun altına boşluk vermemiz gerekiyor. Figma tasarımımıza dönelim. Bunun altındaki boşluk ne kadarmış? 129, 128 diyelim. Mobile geldiğimizde de 80. Hemen dönelim. Şimdi burada 128'i vermiş miyiz? Bakalım buradaki variable'larımızda vermişiz. Tamam. Cards'a gelelim. Bakın cards buradaydı. Buraya margin bottom SP 128'i verelim. Yenileyelim. Bakın burada boşluğumuz geldi ama bu mobil için fazla. Mobil için
bizden 80 vermemizi istiyordu. Şuraya gelelim. Burada Media Max Width 72 RAM değil de bu 768 piksel olarak 48 RAM miydi o da? Evet, 48 RAM'in altında mobili kodlayalım. Buraya geldim. Bunu da burada Margin Bottom SP 80 olarak veriyoruz. Yenileyelim. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkalım. Bakın şu yukarıda da aynı boşluk söz konusu. Bunu da nerede yazmıştık? Header.css'in içinde. Header'a geldim. Padding tab olarak vermiştik. 88. Bakalım bunu neye düşüreceğiz? Hemen şuraya geldim. Mobilde bunu neye düşürüyoruz? 28'e düşürüyoruz. Tekrar kodumuza geldim. Buraya bir medya açalım. Media Max Width 8 RAM dedik ve burada padding topumuzu SP24 olarak verelim. Sayfamızı bir yenileyelim. Tamamdır. Şimdi bu navbar kısmını birazdan halledeceğiz. Şu kısma odaklanalım. Bakın şurada layout'umuz burada dikey olarak hizalanmalı. Şu resim en üstte, sonrasında şu başlık, description ve şuradaki new kısmı. Hemen tekrar kontrol edelim. Resim, title, description, new. Tamam. Buraya döndük. Bunu nerede yazmıştık? Hero.css'in içinde. Buraya geliyorum. Bir medya açalım yine. Media Max Width 48 RAM dedik. Hemen buraya gelelim. Grid, template, areas. Hemen şurada bir aşağı inelim. Burada bu sefer thumbnail istiyoruz. Title istiyoruz. Description, sonrasında da new istiyoruz. Bunu şöyle verelim. Yenileyelim. Bakın şu anda olmadı. Neden? Çünkü burada grid template columns'ı 3 kolon şeklinde vermiştik. Hemen buraya geliyoruz. Grid template columns'ı da burada tek kolumla düşürüyoruz. Sayfayı yenileyelim. Tamamdır. Bu yapıyı da sağlamış olduk. Şimdi bakalım şuradaki read more'la şu new arası Figma tasarımında nasıl? 64 piksel bir boşluğumuz varmış. Şunu bir inspect edelim. Bakalım bunun neyin içinde sarmışız? Hero Content Desk. Tamam, burada Hero Content Desk'i bulalım. Buraya bir medya açalım. Media Max Width. Şöyle buraya da Margin Bottom SP64 diyelim. Bunu kapatalım. Tarayıcımızı bir yenileyelim. Evet, aşağıya da güzelce ayırmış olduk. Şimdi şu new kısmıyla kartlar arasındaki boşluğa bakalım. Figma'da inelim. Tamam, bu boşluk şu anda aynı duruyor. Buraya bir müdahaleye gerek yok. Yukarı doğru çıkalım. Tamamdır. Şimdi şöyle birazcık genişletelim. Resmimiz, yazılarımız, her şey ne kadar güzel bir şekilde bakın. Kendi kendine bütün yazılar iç içe geçerek responsive olarak devam ediyor. En sondaki kısmımıza da bakalım. Evet, çok güzel bir yapıyı kurmuş olduk. Doğru HTML yapısını ve doğru CSS seçicilerini ve özelliklerini kullanarak. Şimdi devam edelim. Şunu tekrar iPhone 12-13 Pro'ya alalım. Evet, şimdi mobil menümüz içinde HTML yapımızda ufak değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şöyle yukarıya çıkalım. Şimdi burada resmimiz vardı, logomuz. Bu logonun altına hamburger menümüzü ekleyeceğiz. Button dedik. Button'ın içine geldik. Şöyle bir resim ve assets, images, icon menü. Buraya da mobile menü icon diyelim. Onun da altına class olarak mobile menü icon aynı class'ı verebiliriz. Şimdi buradaki SRC'yi, şu verdiğimiz hangisi? Bakalım. Bakın bu hangisi? Hamburger menü. Şuradaki close menü ikonumuzu, şu çarpıyı da JavaScript kullanarak dinamik olarak vereceğiz. Burada şimdi statik olarak ilk yüklendiğinde mobil menü olmasını istiyoruz. Ardından şuradaki alt tagini de close menü icon olarak değiştireceğiz. Bunu yanlış yazmışız. Open menü icon olacak. Bunu sonra JavaScript ile değiştirdiğimizde de alt tagini close menü icon olarak değiştireceğiz. Bu SRC'yi de yine JavaScript ile değiştireceğiz. Burada şimdi şöyle bir şey yapalım. Class mobile menü btn diyelim. Aria label olarak open menü verdi. Ekran okuyucu bunu open menü olarak okuyacağız. Yine burayı da dinamik olarak JavaScript ile açık olduğu zaman close menü olarak vereceğiz. Buradaki Aria label'ı. Bunlar önemli. Ekran okuyucuyla kullanan engelli kişiler için kullanıcı deneyimini inanılmaz arttıran şeyler. Bunları mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi button'ımızın içinde hamburger ikonumuzu verdik. Şimdi gelelim nav'ın altına header overlay diyelim. Bu böyle boş kalacak. Bunu da şunun için kullanacağız. Bakın şu mobil menü açıkken şuraya bir saydam koyu renk bir layer ekleniyor ya, overlay. Bunu oradaki divin içinden halledeceğiz. Tamamdır. Şimdi geldik buradaki navbarımızın içine active diye bir class ekliyoruz. Bu class şu anda 50 ekledik ama bunu birazdan JavaScript ile dinamik olarak ekleyip çıkaracağız. Bu navbar aktifken biz istiyoruz ki mobil menü yandan gelsin, açılsın ve navigasyon linklerimiz, yani şuradaki linkler, bunlar gitsin o menünün içinde gözüksün ama o menü kapalıyken de normal bir şekilde gözüksün. Şimdi gelelim header CSS'imizin içine. Bunları zaten buraya yazmıştık. Şimdi burada navbarımızın içine geliyoruz. Navbarımızın parantezinin en aşağısına iniyoruz ama dışına çıkmıyoruz. Buraya geldik. Buraya nokta active diyoruz. Bakın normalde nasıl veriyorduk? Class'larımızı araya boşluk bırakarak, değil mi? Ama bu sefer boşluk bırakmadım. Neden? Çünkü aynı tag'in içinde navbarın yanında active class'ı da varsa bu ikisini birlikte seçebilmek için buraya bu şekilde bir yazım yapıyoruz. Ama eğer bir altındaki öğeyi seçmek isteseydik o zaman da boşluk bırakacaktık. Yani hiyerarşi olarak yan yana olan class'ları seçmek için şu seçiciyi kullanıyoruz. Tamamdır. Şimdi bu aktif seçicimiz burada böyle dursun. Yeri geldiğinde onu da kullanacağız. Şimdi now listemizin içine devam ediyoruz yazmaya. Ne zaman biz istiyoruz devreye girsin veya çıksın? Hangi breakpoint'te? Önce bir ona karar verelim. Bakalım burada şunu şöyle 640 pikselde devreye girsin. Çünkü 640 pikselde şu normal linklerimiz burada bulunması
kötü durmayacaktır. Mobil menü 640 pikselin altındayken açılsın çünkü daraldıkça bu yazılar çirkin durmaya başlayacaktır. Hemen buraya geldik. Media dedik. Max width 48 RAM değil. 40 RAM 640 piksel. Evet, 40 RAM'in altındayken gözükmeye başlasın. Tamam, devam edelim. Şimdi o beyaz kısmımızı yapmaya başlayalım. Şuradaki rengimiz off-white. Tamam, burada 144 padding top, 24 padding left'imiz var. Devam edelim. Burada position fix diyoruz. Top 0, right 0. Açıldığında ekranın şöyle bir %75'ini kaplasa bizim için yeterli olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Bir bakalım. Evet, %75 güzel olacaktır zaten. Yanlışsa düzeltiriz. Devam edelim. Background color'ımız neydi? Off-white. Bu mobil menünün açıldığında %100 olarak kapsamasını istiyoruz. Ayrıca destekleyen tarayıcılarda 100 DVH'yi veriyoruz. Bunun sebebini bir önceki videoda zaten anlatmıştım. Pardon, bir önceki video değil, bir önceki projede anlatmıştım. Şimdi burada padding'imiz vardı. Padding diyoruz. 144 toptu. SP 144. Sonra sağda padding vermiyoruz. Aşağıda padding vermiyoruz. Sol taraftan da SP 24'ü veriyoruz. Tamamdır. Yenileyelim. Evet, istediğimiz gibi olmaya başladı. Bakalım font size'ımız ve font rengimiz ne renkmiş? En koyu rengimiz ve 18 piksellik bir font ve font weight normal. Tamam. Geldik buraya. Color dedik. CLR dark blue. Font size FS 18 ve bu linklerin aşağı doğru hizalanmasını istiyoruz. Buraya gelelim. Position'ın altına display flex'i zaten vermiştik. Buraya da flex direction column diyoruz. Yenileyelim. Tamamdır. Bunlar da buraya geldi. Şimdi geldik buraya. Burada hamburger menü icon'ımızı ve close icon'ımızı göstermemiz gerekiyor. Buraya geliyoruz. Bunun için de bu header'ı katmanlama yapacağımız için ana kapsayıcıyı position relative'e veriyoruz. Şimdi burada katmanlama yapacağız. Index.html'imize gelelim. Bu button'ımızı hangi hiyerarşide tanımlamıştık? IMG'nin altında, yani header'ın hemen altına mobile menü B10 olarak vereceğiz. Buraya gelelim. Header'ın altına mobile menü B10 olarak geliyoruz ve Z-index olarak şöyle bir 30'u verelim. Bu arada Z-index kullanırken her zaman 30, 20, 10, 0, eksi 10, eksi 20, eksi 30 onun katları olarak gidin. Pozitifte de negatifte de. 5'i önermiyorum. Karışık oluyor. Diğer şekilde böyle random sayılar, küsuratlı sayılar vermeyin. 1, 2, 3 falan vermeyin. Ben bu şekilde çok rahat ediyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın sayfayı yeniledik. Buraya geldi. Şimdi burada tarayıcı tarafından gelen bir tasarım var button'ımıza. Hemen gelelim base.css'imize. Şöyle aşağı inelim. Şunun default özelliklerini reddedelim. Border none diyelim. Background transparent olsun. Şöyle bir yenileyelim. Tamamdır. Şu anda bu yeterli. Ve aynı zamanda buraya cursor pointer verelim. Tamamdır. Şimdi bu buraya geldi. Aynı zamanda buradaki linklerimiz de çalışıyor. Çok güzel. Şimdi gelelim tekrar header CSS'imize. Şimdi biz bu button'ın şu anda gözükmesini istemiyoruz. Neden? Şu anda çünkü desktop tarafındayız. Burada display none diyoruz. Tamam mı? Buraya geldim. Şu bir kaybolsun. Bu mobil menünün altına geldiğinde gözükmeli. Yani 640 belirlemiştik ya. Şu an 630'da durayım. Şimdi bunun medya sorgusunu verelim. Şuraya indim. Medya dedik. Max width 48 RAM olduğunda display block olsun tekrar. Bakalım, geldim butonumuz geldi. Çok güzel. Şimdi Active'in içine gelelim. Buraya Now list açalım. Biz bu Now listin media max width 40 RAM olduğunda, evet az önce galiba yukarıda 48 RAM mi verdik? Evet, bunu da 40 yapacağız. Düzeltelim hemen. 40 RAM olduğunda transform translate 0 olsun. Çünkü kapanıp kapalıdan açığa gelmesini istiyoruz. Orada güzel bir geçiş vereceğiz. Güzel. Şimdi aynı şekilde şuraya Now listimize gelelim. Buraya devam edelim. Burada da transform translate x'imiz %100 olacak. Şuradaki translate'e x eklemeyi unutmayalım. Yatayda çünkü. İstiyoruz bu translate'i. Hem dikeyde hem yatayda değil. Şu anda medyanın içindeyiz. Şuraya gelelim. Transition, transform 0.3 saniye. Evet, 0.3 yeterli olacaktır. Şu şekilde. Şimdi JavaScript'e geçmeden önce de şu aradaki overlay'imizi ekleyelim. Hemen buraya gelelim. CSS'imizin içine yeni bir bileşen oluşturalım. Çünkü o ayrı bir yapı. Header overlay.css diyelim. Burası da component'ın içinde olacak. Şimdi burada nesting yapıyı kullanamıyoruz. Çünkü neden? Biz burada header overlay'i navbar aktive göre stillendirmek istiyoruz. Ama header overlay nerede? Nav'ın, şu navbar aktifin dışında. Tamam mı? Hiyerarşi olarak bunu buraya verdik. O yüzden de CSS nesting iç içe yapıyı desteklediği için burada normal CSS selector kullanacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle biz bunu header overlay'i ne yapmak istiyoruz? Desktop tarafındayken görmek istemiyoruz. Display none diyelim ve hemen aşağıya iniyoruz. Biz bunu ne zaman görmek istiyoruz? Navbar aktif klasına sahipken ve bakın burada şu seçiciyi kullanıyoruz. Buna General Sibling Selector deniyor. Burada header overlay'i görmek istiyoruz. Şu işaretin anlamı ortak parent'a sahip seçiciler arasında birbiri ardına gelenleri seçmek için kullanılır. Şu anda da bizim yapımız tam olarak bu. Bakın ortak bir parent'ımız var ama navbar ve header overlay dip dibe geliyor. İşte bunu bu yüzden zaten ayrı olarak buraya tam nav'ın altına verdim az önce. Tamam mı? Buraya geldik. Bu buraya sahipken, aktifken ne yapmak istiyoruz biz burada? Overlay'imizi, o saydam rengimizi kullanmak istiyoruz.
istiyoruz. Burada display none'dan display block'a geçmek istiyoruz. Şu yukarıda gizlemiştik. Artık aktif olsun istiyoruz. Yine position fixed kullanıyoruz. Bu tip overlay'lerde zaten genelde hep fixed kullanılır. Az önce yaptığımız beyaz mobil menünün sağ tarafı da bir overlay'di aslında. Devam edelim. Top 0, left 0. Buna doğrudan gelip şöyle de yapabilirsiniz. Bakın inset 0 da verebilirsiniz. Tamam mı? Bu inset 0 verdiğiniz zaman genişlik ve yüksekliği ayrı ayrı tanımlamanıza gerek kalmaz. Ben genelde inset 0 kullanırım bu tip durumlarda. Ve background color şöyle bunu RGB ile verim. RGB A 0 0 0 siyah zaten biliyorsunuz ve burada alfa olarak da 0.5 öneriyor ama neyse hadi verelim. Gereken düzenlemeleri yaparız. Bakalım şimdi sayfamızı yenileyelim. Şu anda niye gözükmedi? Bir bakalım. Şu anda katmanlamadan dolayı gözükmedi. Hemen buraya gelelim. Z index 0'ın üzerinde şöyle bir 10 verelim. İlk katmanımız da bu olmuş olsun. Sayfayı yenileyelim. Bunun şu anda gözükmesi lazımdı aslında ama neden gözükmediğini anlamadım. Tabii ki neden gözükmedi? Ne yapmadık biz? Header overlay'i burada yarattık ama style'ın içine import ettik mi? Etmedik. Şunu şöyle import edelim. Tamamdır. Buraya tekrar dönelim. Bu z-index 10. Az önceki header.css'te ne vermiştik z-index'e? Z-index 30 vermiştik button'a. Hemen şöyle gelelim. Şuradaki navbarımıza da z-index 10 ile 30 arasında olmasını istiyoruz. Çünkü 10'da overlay'imiz var. 30'da button'ımız var. Button'dan yüksek bir değer verirsek layer'dan dolayı button tıklanmaz hale gelir. O yüzden de z-index 20 veriyoruz. Aradaki katmana da bunu eklemiş olduk. Şöyle bir yenileyelim. Evet tamamdır. Şu anda istediğimiz yere overlay'imiz şu saydam rengimiz yerleşti. Artık neye geçebiliriz? JavaScript ile active class'ını eklemeye ve gerekli erişilebilirlik düzenlemelerini yapmaya geçebiliriz. Evet şimdi script.js'imizin içine gelelim. Önce bir bakalım çalışıyor mu? Bir konsola yazdıralım. Böyle bir hello world yazsın. Bir tarayıcımızın konsolunu açalım. Şöyle bir yenileyelim. Tamamdır. Hello world yazımız geldi. Şu anda scriptimiz çalışıyor. Evet şimdi bakalım DOM'dan neleri çekmemiz gerekiyor? Neler üzerinde çalışacağız? Bir kere şuradaki button'ımızı kesinlikle alacağız. Mobile menü BTN. Ardından şu ikonumuzu alacağız. Bunu dinamik olarak değiştireceğiz. Bir de şu navbar lazım bize. Şu navbar klası aktifi ekleyip çıkartacağız. Hemen başlayalım. Böyle const mobile menü btn l diyelim. Document query selector dedik ve buraya klasımızın adını mobile menü btn olarak girelim. Bir kontrol edelim hemen öyle miydi? Mobile menü btn tamam. Sonrasında şu resmimizi alalım. Şunun klasını kopyalayalım. Const mobile menü icon elementi diyelim. Document query selector dedik ve kopyaladığımız klası da şöyle yapıştıralım. Mobile menü icon tamamdır. Devam edelim. Neyimiz kaldı? Navbar'ımız kaldı. Const navbar elementi diyelim. Document query selector navbar. Tamam bunu zaten doğru önerdi. Şimdi bizim neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Aktif klasının olup olmadığını yani navbar elementinde şunda aktif klası var mı yok mu? Önce bir onun kontrolünü yapalım. If navbar l class list contains tamam mı? Contains aktif. Şu şeyi kapatacağım tekrar. O pilot'ı tamam. Çünkü faydadan çok şu an bana zarar dokunuyor. If navbar l class list contains. Bu işte bize olup olmadığına dair boolean değerini döndürüyor. Tamam mı? Contains ne contains? Aktif klası. Şurada noktayı kullanmamamız gerekiyor alışkanlık. Çünkü zaten buraya class list dedik. Şimdi burada şu seçenekleri değerlendireceğiz. Bu navbar elementi aktif klasını içeriyorsa başlayalım. Şimdi öncelikle neye dikkat etmemiz lazım? Eğer aktif klası varsa biz demek ki mobil menümüzü açmışızdır. O yüzden o hamburger menünün çarpıya dönüşmesini isteriz. Hemen buradan devam edelim. Mobile menü icon elementi nokta src eşittir. Şuradan assets images icon menü close. Bunu buraya döndür. Tamamdır. Ardından da alt tagini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü az önceki hamburger menü içindi. Mobile menü icon l nokta alt bu sefer de alt tagini close menü icon olarak değiştiriyoruz. Şimdi ekran okuyucu kullananlar için de o menünün expanded olduğunu yani genişlediğini, açıldığını bildirmemiz gerekiyor. Mobile menü btn element set attribute diyoruz. Attribute ekleyeceğiz çünkü aria expanded ve bunu true olarak veriyoruz. Devam ediyoruz. Ve ne kaldı? Az önce aria label vermiştik. Bakın şurada button içinde aria label open menü. Şimdi bunu close menüye çevirmemiz gerekiyor. Yine buna geldik. Yine set attribute aria label dedik ve bunu da close menü olarak değiştirdik. Şimdi aktif klasın olduğu durumları değerlendirdik. Atladığımız şeyler olabilir. Bunları tekrar zaten bakarız. Şimdi de else bloğu kaldı. Yani aktif klasının olmadığı durumlar. Mobile menü btn l set attribute dedik. Aria expanded ne olacak zaten? Az öncekinin tersi olacak. Yine mobile menü btn elementi set attribute ne olacak? Az öncekinin tersine dönecek. Open menü güzel. Ve son olarak resmi tekrar neye döndürecek? Çarpıdan hamburgere hemen mobile menü icon l
.src assets images icon menü tamamdır. Ve yine şuradan kopyalayalım. Tekrar yazmayayım. Bunu da open menü icon'a dönecek. Tamamdır. Şimdi sıra neye geldi? Şu ana kadar henüz şey yapmadık değil mi? Şuradaki button'a etkileşime girecek herhangi bir kod yazmadık. Neden? Öncelikle şuradaki durumları ele almamız gerekiyor çünkü. Aktif klası DOM'da var mı? Yok mu? Çünkü JavaScript ne yapar? Kodu yukarıdan aşağıya doğru okur. Buradaki durumdan emin olmadan buradaki button'la etkileşime giremeyiz. Önce bu ihtimalleri değerlendirdik. Şimdi geliyoruz. Mobile BTNL Event Listener dedik. Event Listener'ımızın adı ne? Mouse click değil mi? Mouse click. Tamam. Sonra buradan bir callback fonksiyonu açıyoruz. Buraya bir konsola yazdıralım. Clicked yazsın bakalım. Doğru seçmiş miyiz elementlerimizi? Buraya gelelim. Button'ımıza tıklayalım. Böyle bir yenileyelim. Evet. Clicked yazımız geldi. Çok güzel. Şimdi burada neden çarpıyı görüyoruz? Çünkü bakın burada elle eklediğimiz ne var? Aktif klası var değil mi? Bunu kaldırdığım anda bakın ne oldu? Hem menü kayboldu hem de hamburger ikonumuz geri geldi. Buraya aktifi tekrar ekliyorum. Bakın ne oldu? Çarpı geldi ve buradaki menümüz geldi. Şimdi bu aktif klasını işte ne yapacağız? Böyle elle değil JavaScript ile ekleyip kaldıracağız. Hadi şimdi onu yapalım. Şu konsolu silelim. Şimdi öncelikle yine navbar elementinin aktif klasına sahip olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Navbar al class list contains active diyoruz. Bunu da bir değişkene atayalım. Ne diyelim buna? Is mobile open diyelim. Tamam böyle olsun. Böyle bir kaydedelim. Aşağı doğru inelim. Eğer is mobile open'sa yani aktif klası varsa navbarın yanında aktif klası varsayı konuşuyoruz. If is mobile open. Bloğumuzu açtım. Navbar al bir kere varsa class listten ne yapacağız? Aktif klasını remove edeceğiz. Neydi? Aktif. Değil mi? Zaten bu bariz. Aktif klası varsa tıkladığımızda çıkacak. Tamam. Mobile menü btn elementi de set attribute diyoruz. Aria expanded false. Bunları şuradan kopyalayabilirim aslında. Tekrar yazmayalım. Şunu şöyle kopyalayayım. Yine aynı şekilde şuradaki aria label kısmını da alıyoruz. Güzel. Bunları neden buraya ekliyorum? Çünkü bakın burada aktif klasını artık kaldırdık. Aktif klasını kaldırdığımıza göre burası artık aria expanded mıdır? Hayır. Bunu false'a çeviriyoruz. Bunu bu sıraya göre şimdi uyduruyoruz. Şunu da kopyalayalım. Çünkü aktif klasını kaldırdığımız için icon'ımızı tekrar çevirmemiz gerekiyor. Bir de neyi eklemeyi unutmuyoruz? Navbar el set attribute aria hidden. Bunu da true yapıyoruz. Çünkü kullanıcının burada aktif klası yokken tab tuşuyla şuradaki linkler üzerinde, mobil menü linkler üzerinde gezinmesini istemiyoruz. Tamam. Şimdi şu kısmı hallettik. Devam edelim. Else kısmına geçelim. Zaten burasını da tahmin ediyorsunuzdur. Burada ne yapmıştık? Navbar class list remove demiştik. Bu sefer add diyeceğiz. Navbar el class list add active diyoruz. Bu sefer aria expanded true olacak. Şunları şöyle kopyalayayım. Bunu buraya aldım. Tamamdır. Ve src'miz de yine neye dönüşecek? Icon menü close'a. Ve en son olarak da şunu unutmuyoruz. Az önce aria hidden'ı true yapmıştık. Bu sefer false yapacağız ki kullanıcı ekran okuyucuyla navigasyon yapabilsin. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle kopyalayalım. Bu sefer de bunu buraya false yapalım. Tamamdır. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Patlayan bir yer var mı? Açtık. Kapattık. Tamam. Taba bastım. Geldim. Space'e bastım. Kapattım. Tamam. Klavyeyle de açıp kapayabiliyoruz. Açtıktan sonra linklerde gezinebiliyor muyuz? Gezinebiliyoruz. Ben yine bir ekran okuyucu açacağım. VoiceOver açacağım Mac'imdeki. Sesini de fullleyeceğim. Duyabilirsiniz diye. Bunu da kontrolünü yapıyoruz. Bunu her projede yapmayacağım bu arada. Merak etmeyin. Normalde hep yaptığım için bireysel bir iş yaparken alışkanlık. Bir önceki projede de göstermiştim önemini. Tekrar bir açalım. Sesimizi fullleyelim. Şimdi bakın. Şöyle bir kapatalım. News homepage. Umarım duyuyorsunuzdur. You are currently on web content. To enter the web area, press Control, Option, Shift, Down arrow. Tamamdır. Şimdi taba basıyorum. Entering news homepage web content. Open menu, collapsed button. Bakın ne dedi? Open menu collapsed. Yani dedi şu anda bu açık değil. JavaScript'te verdiğimiz değerlerin önemini görüyor musunuz? Şimdi diyor ki Control Option Space'a basın diyor. Control Option Space basıyorum. İyi dinleyin. Close menu. Close menu. Gördünüz mü? Open menu. Kapattım. Open menu. Close menu. Close menu. Şimdi navigasyonla aşağıya iniyorum. Tab tuşuyla. Visited. Link. List 5 items. Şimdi tekrar Shift ve Tab ile çarpıya geri dönüyorum. Bakın. Close menu. Expanded button. Group. Banner. Bakın gördünüz mü? Close menu sonra da expanded dedi. Yani şu anda burası açık halde. Bunu bildiriyor. Yani görme engelli birisinin yaptığımız uygulamayı ya da siteyi kullanırken yaşayacağı deneyimi görüyor musunuz? Open menu collapse diyor. Açtığımız zaman da tekrar geri geldiğimizde open menu expanded diyor. Yani her durumu bildiriyor ve linkler arasında tek tek gezinebiliyoruz. Tamamdır. Bunu buradan mobil modunu kapatalım. Şimdi projemize son olarak bir bakalım. Şöyle şunu bir genişleteyim. Masa üstündeyiz. Figma tasarımımızı da bir açalım. Desktop kısmına
kısmına gelelim. Tamamdır. Şunu şöyle biraz küçülteyim. Şöyle genel olarak göz gezdiriyorum. Siz de şu anda göz gezdirebilirsiniz. Tekrar yaptığımız sonuca dönelim. Pixel Perfect olmuştur diye düşünüyorum. Yani belki minicik ufak tefek şeyler vardır ama onun haricinde tam bize verilen tasarımın aynısını yapmış olduk. Şimdi buradan tekrar mobil menüye geçelim. Şuradan iPhone 12-13 Pro'yu seçeyim. Seçtim. Yukarıdan aşağı bir bakalım. Her şeyimiz tamam. Şuradan menüyü açalım, kapatalım, açalım. Kapatalım. Gayet güzel. Sanırım bu proje için bu kadar yeterli. Ufak tefek hatalarımız, unuttuğum şeyler olmuşsa da kusura bakmayın. Siz zaten yaparken daha dikkatli olursunuz. Hem konuşup hem anlatmak, bir yandan kodlamak zor olabiliyor bazen. Normalde unutmayacağı şeyleri insan unutuyor. O yüzden hani benim unuttuğum şeyler varsa da siz unutmayın. Daha dikkatli olarak kodlayın. Evet, böylece bu güzel projeyi de beraber bitirmiş olduk. Videonun başında size sorduğum soruları lütfen cevaplayın. Kanalın gidişatını beraber belirleyelim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.